umursamayı bıraktığında ne olur? Hayatında seni en çok yoran şeyin ne olduğunu hiç düşündün mü? Belki yaşadığın sorunlar değildir. Belki insanların sana söyledikleri değildir. Belki de seni tüketen şey, bütün bunların zihninde ne kadar uzun süre yaşamaya devam ettiğidir. Birinin sana söylediği tek bir cümleyi saatlerce düşünebilirsin. Acaba neden böyle söyledi? Bana karşı bir problemi mi var? Keşke o anda başka türlü cevap verseydim. Acaba insanlar benim hakkımda ne düşünüyor? Sonra telefonuna bakarsın, bir mesaj gelmiştir. Cevap vermezsin. Çünkü nasıl cevap vermen gerektiğini düşünürsün. Bir paylaşım yaparsın. Kimse beğenmez. Ve zihnin hemen bir hikaye yazmaya başlar. Demek ki kimse beni önemsemiyor. Oysa belki de insanların işi vardır. Belki görmemişlerdir. Belki de gerçekten hiçbir anlamı yoktur. Ama sen zihninde çoktan bir savaş başlatmışsındır. İşte bugün konuşacağımız şey tam olarak bu. Umursamayı bırakmak. Ama yanlış anlama. Umursamayı bırakmak, insanları sevmeyi bırakmak değildir. Kalpsiz olmak değildir. Hiçbir şeyi önemsememek değildir. Tam tersine, neyi önemsemen gerektiğini öğrenmektir. Çünkü hayatını her şeye tepki vererek yaşarsan, kendi zihninin esiri olursun. Bir insanın sözü, ruh halini değiştirir. Bir bakış bütün gününü bozar. Bir mesajın gelmemesi seni huzursuz eder. Geçmişte yaptığın bir hata, bugününü zehirler. Gelecekte gerçekleşebilecek bir ihtimal, geceleri uyutmaz. Ve sonunda fark etmeden, kendi hayatını yaşamayı bırakırsın. Başkalarının davranışlarını izlersin. Başkalarının düşüncelerini tahmin edersin. Başkalarının seni nasıl gördüğünü anlamaya çalışırsın. Ama bütün bunları yaparken çok önemli bir şeyi kaçırırsın. Kendi hayatını. Stoacı filozofların yüzyıllar önce fark ettiği en önemli gerçeklerden biri buydu. Hayatındaki her şeyi kontrol edemezsin. İnsanların ne söyleyeceğini kontrol edemezsin. Seni sevip sevmeyeceklerini kontrol edemezsin. Geçmişte yaşananları değiştiremezsin. Başkalarının kararlarını değiştiremezsin. Ama bütün bunlara nasıl karşılık vereceğini seçebilirsin. Ve belki de gerçek özgürlük tam burada başlar. Bu videoda sana sadece takma kafana demeyeceğiz. Çünkü bu kadar basit olsaydı, hepimiz çoktan huzurlu insanlar olurduk. Bunun yerine neden bu kadar çok şeyi umursadığımızı anlayacağız. İnsanların düşüncelerine neden bu kadar bağımlı olduğumuzu göreceğiz. Geçmişte yaşananları neden tekrar tekrar zihnimizde oynattığımızı konuşacağız. Her şeye cevap vermek zorunda olmadığımızı öğreneceğiz. Ve en önemlisi, huzurunu başkalarının davranışlarına teslim etmemeyi öğreneceğiz. Belki videonun sonunda hayatındaki bütün sorunlar ortadan kalkmayacak. Ama sorunlara bakış açın değişebilir. Ve bazen hayatın değişmesi için hayatındaki her şeyi değiştirmene gerek yoktur. Sadece onlara verdiğin anlamı değiştirmek yeterlidir. Eğer artık insanların sözleriyle, geçmişin hatalarıyla ve geleceğin ihtimalleriyle sürekli yorulmak istemiyorsan, bu video senin için. Hazırsanız başlıyoruz. Her şeyi umursadığında kendini kaybedersin. İnsanların çoğu huzurunu bir anda kaybetmez. Küçük küçük kaybeder. Bir yorumla, bir bakışla, bir mesajla, bir eleştiriyle, birinin geç cevap vermesiyle, birinin seni yanlış anlamasıyla ve zamanla zihnin dışarıdaki her şeyi kontrol etmeye çalışmaya başlar. Fakat burada büyük bir problem vardır. Kontrol edemediğin şeyleri kontrol etmeye çalışmak, insanı tükenmeye mahkum eder. Düşün, bir insan senin hakkında kötü konuşuyor.
Bunu değiştirebilir misin? Belki onunla konuşabilirsin. Kendini açıklayabilirsin. Ama onun zihninin içine girip düşüncelerini değiştiremezsin. Bir insan seni yanlış anlıyor. Kendini açıklayabilirsin. Ama seni doğru anlamaya zorlayamazsın. Bir insan seni sevmiyor. İyi davranabilirsin, saygılı olabilirsin ama onun duygularını yönetemezsin. İşte stoacı, düşüncenin gücü burada ortaya çıkar. Senin görevin herkesin davranışını yönetmek değil, kendi davranışını yönetmektir. Bunu gerçekten anladığında hayatında garip bir sessizlik oluşmaya başlar. Artık her söze cevap vermek istemezsin. Her tartışmaya girmek istemezsin. Herkese kendini açıklamak istemezsin. Çünkü şunu fark edersin. Bazı şeyler açıklanmak için değil, bırakılmak içindir. Bir zamanlar seni saatlerce düşündüren bir söz, artık birkaç saniye içinde zihninden geçip gidebilir. Çünkü ona tutunmazsın. Bu kayıtsızlık değildir. Bu zihinsel olgunluktur. Bir adam düşün, her sabah işe giderken aynı yoldan geçiyor. Bir gün yolda tanıdığı birisi onu görüp selam vermiyor. Adam bunu fark ediyor. Önce şaşırıyor, sonra düşünüyor. Bana neden selam vermedi? Bir şey mi yaptım? Benden mi hoşlanmıyor? Akşam olduğunda hala bunu düşünüyor. Ertesi gün aynı kişiyi gördüğünde yüzüne bakıyor. Sonra tekrar zihninde aynı soru. Neden? Oysa gerçek çok basit olabilir. Belki karşısındaki insanın kötü bir günü vardı. Belki onu görmedi. Belki kendi sorunlarıyla uğraşıyordu. Belki gerçekten selam vermek istemedi. Ve bunların hiçbirini kontrol edemez. Ama adam bir şeyi kontrol edebilir. Bu olayın bütün gününü ele geçirmesine izin verip vermeyeceğini. İşte hayatımızdaki birçok sorun buna benzer. Olay küçüktür. Ama zihnimizde büyütürüz. Bir cümleye anlam ekleriz. Bir bakışa hikaye ekleriz. Bir sessizliğe niyet yükleriz. Sonra kendi oluşturduğumuz hikayeye üzülürüz. Bu yüzden kendine şunu sormayı öğren. Gerçekten ne oldu? Ve sonra ben bunun üzerine ne ekliyorum? Bu iki soru bile zihnindeki birçok gereksiz yükü ortadan kaldırabilir. Herkesin seni sevmesini bekleme. İnsanların seni sevmesini istemek doğaldır. Hepimiz kabul edilmek isteriz. Değerli hissetmek isteriz. Sevilmek isteriz. Ama problem bunu bir ihtiyaç haline getirdiğimizde başlar. Bir insan seni sevmediğinde kendini değiştirmeye başlarsın. Daha fazla konuşursun. Daha fazla açıklama yaparsın. Daha fazla fedakarlık yaparsın. Daha fazla vermeye başlarsın. Ve fark etmeden kendine şu mesajı verirsin. Olduğum halim yeterli değil. İşte bu düşünce insanı içeriden tüketir. Çünkü artık kendi hayatını değil, başkalarının senden beklediği versiyonu yaşamaya başlarsın. Bir ortamda nasıl görünmen gerektiğini düşünürsün. Ne söylemen gerektiğini düşünürsün. Bir insan sana kızmasın diye kendi fikrinden vazgeçersin. Birisi senden uzaklaşmasın diye sınırlarını kaldırırsın. Sonra bir gün aynaya bakarsın ve kendine yabancılaşmış olduğunu fark edersin. Stoacılık burada sana çok sert ama özgürleştirici bir şey söyler. Herkesin seni sevmesini sağlayamazsın. O halde neden bütün enerjini bunu yapmaya harcıyorsun? Sen iyi bir insan olabilirsin. Saygılı olabilirsin. Dürüst olabilirsin. Elinden geleni yapabilirsin. Ama yine de bazı insanlar seni sevmeyecek. Ve bu senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Bazen insanlar seni yanlış anlayacak. Bazen senden uzaklaşacak. Bazen seninle aynı fikirde olmayacak. Bunların hepsi hayatın doğal parçalarıdır. Senin görevin herkesin kalbinde yer edinmek değildir.
Senin görevin kendi karakterine sadık kalmaktır. Bir gün bunu gerçekten kabul ettiğinde omuzlarından büyük bir yük kalkar. Çünkü artık sürekli kendini kanıtlamaya çalışmazsın. Ve garip bir şekilde insanları memnun etme ihtiyacından kurtulduğunda ilişkilerin bile daha sağlıklı hale gelir. Çünkü artık sevgiyi kazanmak için kendinden vazgeçmezsin. Sevgi verirken kendini kaybetmezsin. Ve gerektiğinde gitmesine izin verebilirsin. Geçmişi tekrar tekrar yaşamayı bırak. Zihnimizin en büyük tuzaklarından biri, geçmişi değiştirebileceğimize dair hissettiğimiz yanılsamadır. Bir konuşmayı tekrar oynatırız. Bir hata düşünürüz. Keşke şöyle söyleseydim deriz. Keşke gitmeseydim. Keşke daha erken fark etseydim. Keşke o insana güvenmeseydim. Ama geçmiş artık senin kontrolünde değildir. Geçmişi değiştiremezsin. Fakat geçmişin bugününü yönetmesine izin verip vermeyeceğini seçebilirsin. Bir hata yaptın. O hatadan ders çıkar. Ama aynı hatayı yüzlerce kez zihninde tekrar ederek kendini cezalandırma. Çünkü bir hatadan öğrenmek başka şeydir. Kendini sürekli suçlamak başka. Stoacı insan geçmişe bakar ama orada yaşamaz. Yaşananlardan ders çıkarır. Sonra önündeki güne döner. Çünkü hayatın gerçek alanı şimdidir. Dün artık yok. Yarın henüz gelmedi. Elinde olan tek şey şu an. Belki geçmişinde seni hala rahatsız eden bir olay var. Belki bir insan. Belki verdiğin yanlış bir karar. Belki söylediğin bir söz. Kendine bugün şu soruyu sor. Bunu değiştirebilir miyim? Cevap hayırsa ikinci soruya geç. Bundan ne öğrenebilirim? İşte bu iki soru arasında büyük bir fark vardır. İlk soru seni geçmişe bağlar. İkinci soru seni geleceğe taşır. Ve bazen bırakmak, unutmak değildir. Artık aynı acıyı kendine tekrar tekrar yaşatmamaktır. Her şeye cevap vermek zorunda değilsin. Hayatındaki huzurun büyük bir kısmı cevap vermediğin şeylerin arasından gelir. Bunu fark etmek çok önemlidir. Çünkü modern dünyada herkes bir tepki bekliyor. Birisi bir şey yazıyor. Cevap ver. Birisi eleştiriyor. Savun kendini. Birisi seni yanlış anlıyor. Açıklama yap. Birisi sana kötü davranıyor. Karşılığını ver. Ama neden? Neden her provokasyona cevap vermek zorundasın? Neden herkesin seni anlamasını sağlamak zorundasın? Neden her tartışmayı kazanmak zorundasın? Bazen sessizlik, zayıflık değil, seçimdir. Bir insan seni kızdırmaya çalışıyor. Sen öfkeleniyorsun. Aslında o anda kontrolü ona vermiş oluyorsun. Çünkü ruh halini belirleme gücünü başka birine teslim ediyorsun. Oysa sakin kalabilseydin, kontrol sende kalacaktı. Epiktetos'un öğretilerinde önemli olan noktalardan biri de budur. Dışarıda gerçekleşen olaylardan ziyade, onlara verdiğimiz yargılar ve tepkiler üzerinde çalışmalıyız. Bu yüzden bir sonraki tartışmanda hemen cevap verme. Dur, nefes al, kendine sor. Buna cevap verirsem, hayatım gerçekten daha iyi olacak mı? Cevap hayırsa, bırak. Her savaş senin savaşın değildir. Her söz cevap istemez. Her insan açıklamayı hak etmez. Ve her olay senin huzuruna değmez. Bunu öğrendiğinde hayatındaki gürültü azalmaya başlar. Hayatında bazı şeyler vardır ki onları değiştiremezsin. Bazı insanlar değişmez. Bazı sözler geri alınmaz. Bazı olaylar yaşanmıştır ve artık geçmişte kalmıştır. Ama insan bazen
bütün enerjisini bunları değiştirmeye çalışarak tüketir. Belki de ihtiyacın olan şey daha fazla mücadele etmek değil, yanlış savaştan çekilmektir. Çünkü güçlü olmak, her şeyi düzeltmeye çalışmak değildir. Bazen güçlü olmak, düzeltemeyeceğin şeyi kabul edip yoluna devam edebilmektir. Bir insan sana kötü davrandıysa, sürekli neden böyle yaptı diye düşünmek zorunda değilsin. Belki cevabı hiçbir zaman bulamayacaksın. Ama onun davranışını anlamaya çalışırken, kendi huzurunu kaybetmenin sana ne faydası var? Bazen kapanış, bir cevap bulmakla değil, artık cevap aramaktan vazgeçmekle gelir. Geçmişte yaptığın hatalar için de aynı şey geçerli. Hatanı kabul et, ondan ders çıkar ama kendini yıllarca aynı olay yüzünden cezalandırma. Çünkü o hatayı yapan insan ile bugün olduğun insan aynı değil. Bugünkü sen, o gün bilmediğin şeyleri biliyor. O gün sahip olmadığın tecrübeye bugün sahipsin. Bu yüzden geçmişini inkar etme ama onun içinde de yaşama. Geçmiş bir öğretmen olabilir ama iyi bir ev sahibi değildir. Bir başka büyük problem de zihnimizin geleceği sürekli yaşamaya çalışmasıdır. Henüz gerçekleşmemiş bir olay için endişeleniriz. Birinin ne söyleyeceğini düşünürüz. Bir şeylerin ters gitmesinden korkarız. Ve sonunda hiçbir şey olmadan yoruluruz. Kendine şu soruyu sormayı öğren. Şu anda gerçekten bir problem mi yaşıyorum? Yoksa sadece zihnimde bir problem mi oluşturuyorum? Bu soru seni tekrar bugüne getirir. Çünkü geçmiş artık yoktur. Gelecek henüz gelmemiştir. Elinde olan tek gerçek zaman, şu andır. Stoacı felsefenin en güçlü derslerinden biri de budur. Kontrol edemediğin şeylerin seni kontrol etmesine izin verme. İnsanların ne düşüneceğini kontrol edemezsin. Ama kendi düşüncelerini yönetebilirsin. Birinin davranışını değiştiremezsin. Ama ona nasıl karşılık vereceğini seçebilirsin. Geçmişi değiştiremezsin. Ama bugün ne yapacağını belirleyebilirsin. İşte gerçek özgürlük burada başlar. Her şeyi kontrol etmek değil, kontrol edemediğin şeyleri kabul edebilmek. Bu yüzden bugün seni hala rahatsız eden bir şeyi düşün. Bir insan, bir olay, bir hata, bir korku. Ve kendine sor, bunu değiştirebilir miyim? Cevap evetse harekete geç. Cevap hayırsa kabul et. Ve eğer sadece zihninde tekrar tekrar yaşıyorsan, bırak. Çünkü hayatın, zihninde tekrar ettiğin olaylardan çok daha büyük. Belki de huzur, her şeyi umursamayı bıraktığında değil, neyi umursamaya değer olduğunu öğrendiğinde gelir. Ve işte o zaman, başkalarının hayatını değil, kendi hayatını yaşamaya başlarsın. Huzur seninle olsun.